15. ve 16. yüzyıllarda Floransa'da yaşamış olan Niccolo Machiavelli tarafından sistematize edilmiş olan devlet yönetimi düşüncesine Machiavellizm denir. Machiavellizm yaygın bir şekilde bilindiği üzere devlet yöneticilerinin amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmasının uygun olduğu savunudur. Fakat Machiavelli'nin ideali bugün bilindiği anlamıyla Machiavellizm olmamakla birlikte Machiavellizm prensipleri halen birçok idareci tarafından kabul görmektedir. Machiavelli en önemli eseri olan Prens adlı kitabında kötü olan amaca ulaşmak için yapılması gereken kötülük değil, kötülüğü becerememektir ve kınanması gereken de budur derken, konu olan devlet ise yönetici toplumda genel kabul görmüş ahlak kurallarına uymayabilir. Hükümdar yeri geldiğinde otoritesini koruyabilmek için güç kullanabilir. Fakat bu güç kullanımı kesinlikle toplumun bir kısmını kendisinden nefret ettirecek kadar olmamalıdır diyen Machiavelli şunu da ekler. Eğer hükümdar sevilen mi, korkulan mı biri olsun diye sorarsanız ikisi de iyidir derim. Ama birini seç derseniz korkulan olmasını tercih ederim. Çünkü insanlar bencildir. Sadece kendi çıkarlarını düşünür. Onları ancak korktukları biri yönetebilir. Hükümdar isminin acımasıza çıkmasından çekinmemelidir. Fakat Machiavelli monarşik bir düzen için bu satırları kaleme alırken çağdaşları ve sonraki çağlarda kendisini anlamayanlar için totaliter rejimleri övmekle suçlanmıştır. Esasında bu Rönesans düşünürü kendi çağına kadar kimsenin dillendirmediği gerçek başarılı hükümdar özelliklerini yazmıştır. Öyle ki Machiavelli yöneticiler için sadece iyiliği ve erdemi salık veren ünlü Roma siyaset bilimcilerle adeta dalga geçmektedir. Çünkü bu insanların gözlemlediği ya da çağdaşı olan yöneticiler hiç de betimledikleri ideal hükümdar gibi genel ahlak kurallarına uymamaktadır. Machiavelli'ye göre hükümdarlar için ahlak ve siyaset birbirinden taban tabana zıt iki kavramdır. Zira ikisinin de çıkarları birbirinin tersi yöndedir ve hak ancak bir kuvvet tarafından empoze edilebildiği sürece vardır. Son tahlilde Machiavelli şu acı gerçeği anlatmaya çalışır. Güçsüzün hakkı olmaz. Bununla birlikte Machiavelli'nin askerlik sanatı ve söylevler kitaplarında bahsettiği ideali daha çok halk yönetimidir. Çünkü cumhuriyette liyakat daha fazla ödüllendirilir. Bu nedenle yetenekli yöneticilerin birbirini takip etmesi daha kolaydır. Birey tek başına güçsüz iken özgürlüğü anlamış olan bir halk fazlasıyla güçlüdür. Bu bağlamda cumhuriyet monarşiye göre daha dengeli ve etkili bir yönetim şeklidir. Halk özgürlüğün anlamını anladıkça şekillenecek ve monarşi yönetimindeki halktan farklılaşarak daha erdemli bir kitleye dönüşecektir. Machiavelli'ye göre her kentte iki karşıt eğilim vardır. Halk hemen her zaman özgürlüğü arttırmak ister. Soylular ise daha fazla yönetmek ister. Bu nedenle güçlü ve dengeli bir yönetim kurma noktasında halka güvenmek daha akıllıcadır. Ayrıca halk yönetimi sadece özgürlüğü değil, aynı zamanda eşitliği de getirir. Bir devlette eşitlik arttıkça cumhuriyetçi eğilimler, eşitsizlik arttıkça monarşi yanlısı totaliter eğilimler güçlenir. İmtiyaz sahibi grubun varlığı ile cumhuriyet yönetimi iki zıt kutuptur. İmtiyaz sahibi grup halkın özgürlüğünü, haklarını ve eşitliği tehdit etmeye başladığında halkta nefret ile bir kin dalgası yükselmeye başlar ki bu kin dalgası halk desteğiyle mevcut imtiyazlı grubu yok edecek, muhtemelen de yeni bir imtiyazlı grup ortaya çıkartacak olan tiranları doğurur. Halk tüm yetkilerini tiranlara teslim ederken artık sağlıklı düşünmekten uzaktır. Dolayısıyla cumhuriyet yönetiminde soylu, modern anlamında imtiyazlı gruplara yer yoktur. Halkın en büyük düşmanı eşitsizliğin hem sebebi hem sonucu hem de besleyeni olan imtiyazlı gruplardır. Bununla birlikte eşitsizliğe meydan vermemesi gereken yine bizzat halkın kendisidir. Machiavelli iki farklı yönetim şekli olan cumhuriyet ve monarşiyi döneminde cesur bir şekilde irdeleyerek kendisinden sonra gelen aydınlanmacı Avrupalı düşünürlere rehber olmuştur. Retorikten uzak, siyasi gerçekçiliğin temellerini atarken modern ideal demokrasilerin doğum sancılarını başlatmıştır.